Hayal edin. Uyukladığınız bir gece televizyona yarım yamalak bakıyorsunuz. Amacınız ilginç bir şey izlemek üzerine değil ve bu yüzden WMAQ adlı kanalı açtınız. Birkaç kamu spotunun geçtiği sıradan bir kanal bu. Ancak bu sıradan hava çok uzun sürmüyor. Bir Amerikan marşının okunmasından hemen sonra genç bir kadının siyah beyaz bir fotoğrafı ortaya çıkıyor ve bu görüntüye en az fotoğraf kadar rahatsız edici bir sessizlik eşlik ediyor. Joanna Lopez isimli bu kadının kayıp ilanının altında bir telefon numarası ve sol üstünde kayıp ibaresinden başka hiçbir unsur veya bilgi bulunmuyor. Fotoğrafın kalitesi o kadar kötü ki bir şey anlaşılması bile mümkün değil. Bu tüyler ürpertici görüntü sabah haberlerine kadar tam bir sessizlik içinde ekranda kalıyor ve arkasında bir sürü soru işareti bırakarak ortadan kayboluyor. Bu kayıp olan ve varlığı bile belli olmayan Joanna Lopez'in hikayesi. Televizyonların analog yayınlar yaptığı zamanlarda 7/24 yayın yapılmazdı ve belli bir saatten sonra yayınlara son verilir ve sabah haberleri başlayana kadar da statik bir ekranla karşılaşırdınız. Ancak NBC'ye bağlı WMAQ Chicago kanalı her zamanki gibi 14 Ocak 1989 gecesi yayınına son verecekken bahsettiğimiz statik ekranı vermek yerine bunu yayına verdi. Ne öncesinde bir uyarı yapıldı ne de bir anlam ifade ediyordu. Kayıp kişi ilanında gösterilen görüntü Joanna Lopez isimli bir kadına aitti. Koyulan fotoğraf o kadar bozuktu ki aslında kayıp bir kişinin tanınabilirliği açısından tezatlık yaratıyordu. Kadının yüzüne ve görünüşüne ilişkin ayrıntıları seçmek çok zordu. Ayrıca taktığı sanılan gözlükler neticesinde fotoğraf tüyler ürpertici bir hal almıştı. Ekranın sol üst kısmında bir kayıp ibaresi, fotoğrafın altında ise bir numara bulunuyordu. Bunun yanı sıra genellikle diğer kayıp ilanlarında aşina olduğumuz bazı bilgiler mevcut değildi. Aynı dönemde NBC'ye bağlı başka bir kanalın Kevin Ayotte adlı bir çocuğun kayıp ilanından örnek verelim. Missing Kevin Ayotte, now age 6, last seen Sugar Bush, Minnesota, September 30th, 1982. Call 800-843-5678. Ancak Joanna'nın boyuna, kilosuna, yaşına ve ne zaman ve nerede kaybolduğuna dair hiçbir bilgi verilmemişti. Bu ürkütücü fotoğrafa uğursuz bir sessizlikle beraber televizyonun statik vızıltısı eşlik ediyordu. Ancak ürkütücülük bununla kalmış değildi. Son 33 yıldır yapılan incelemelere göre aslında Joanna Lopez isimli bu kadının var olup olmadığı bile belli değildi. İnsanlar polis dosyalarını, gazeteleri ve diğer haber kanallarını araştırdılar ancak hiç kimse Chicago bölgesinde kaybolan Joanna Lopez isimli bir kadından söz edildiğine dair bir kaynak bulamadı. Ve bu televizyon yayını onun kaybolduğuna dair bilinen tek rapordu. Ancak kendisinin televizyonda kasıtlı veya yanlışlıkla bir kez daha aynı kanalda görüntülendiği bir yıl daha vardı. Joanna Lopez 1991 yılında WMAQ'da bir kez daha göründü. Ancak bu sefer fotoğrafın kalitesi daha da arttırılmıştı ve ilk yayından farklı olarak tüm gece orada kalmak yerine sadece 10 saniyelik bir yer verilmişti. Bu durumda iki farklı teori vardır. Birincisi, eski yayınlar bir kasetin üzerine yazılırdı ve bu kasetler genellikle geri dönüşümlü olarak tekrar ve tekrar kullanılırdı. Eğer öyleyse 1989 yılında Joanna Lopez'in ilk kez göründüğü yayının kaydedildiği kasetin üzerine 1991 yılındaki yayın tekrar çekilmişti. Bu da bir hata sonucu neden kısa bir süre gözüktüğüne dair mantıklı bir açıklama sunuyor.
Ancak bahsettiğim gibi eğer tekrar çekilmiş bir kasetse o zaman kayıp ilanı nasıl daha net gözüküyordu? İkinci teoriye gelirsek, yani eğer ki bu bir hata değilse bu sefer neden daha az bir süre yayına verildi ve neden daha çok bilgi eklenmedi? Bu yayını kaydeden birkaç insan dışında Joanna Lopez'in kayıp ilanı insanların zihninden hızla silinip gitti. Ta ki 1989 yılına ait Klasik Chicago Müzesi tarafından YouTube'a yüklenen bir oturumun kaydına kadar. Bir grup insan bununla beraber tekrar gizemi ele aldı ve Joanna Lopez vakasını tekrar canlandırdı. Bununla birlikte yeni nesil internet araştırmacıları Joanna'nın kim olabileceğine dair bir dizi teoriler üretmeye başladı. Teori 1. Joanna Lopez kaçırılmış bir genç kızdı. Muhtemelen 1994 yılında Chicago'da bir ara sokakta öldürülmüş olarak bulunan ve kimliği hala belli olmayan Jane Doe'ydu. Jane Doe, Joanna'ya biraz benziyordu ve ayrıca benzer yaşlarda görünüyorlardı. Bazı Reddit kullanıcıları Jane Doe ve Joanna Lopez'in fotoğraflarını üst üste getirerek benzerliklerinin olduğunu tespit ettiler. Teori 2. Bu kayıp posteri Joanna'yı kaçıran kişi veya kişiler tarafından tasarlanmıştı. İsimsiz olarak televizyon kanalıyla iletişime geçmişlerdi ve sadece Joanna'nın fotoğrafının ve isminin yer aldığı bu ilanın gösterilebilmesi için ödeme yapmışlardı. Amaçları ise Joanna'nın ailesinin onlara ulaşmasını sağlamak ve böylece müzakere masasına oturabilmekti. Bir nevi kızınızı tekrar görmek istiyorsanız bu numarayı arayın uyarısıydı. Ancak bu teori bir Reddit kullanıcısı tarafından ortadan kalktı. Çünkü kayıp ilanında bulunan telefon numarası Chicago Polis Departmanı Gençlik Birimine aitti. Yani bu numara alelade bir kişiye ait değildi. Teori 3. Joanna sık sık yalan söyleyen, evden kaçmayı alışkanlık haline getirmiş bir genç kızdı. Bu yüzden kayıp ilanı çok özenli değildi ve yayınlardan hemen sonra da evine geri dönmüştü. Bu yüzden kaybolmasıyla ilgili herhangi bir polis kaydı da bulunamamıştı. Teori 4. Joanna Lopez aslında hiçbir zaman var olmadı ve birileri WMAQ'ya oyun oynuyordu. Joanna Lopez son derece jenerik bir isimdi. Kendisi hakkında verilen genel bilgi eksikliği de bundan kaynaklanıyordu. Chicago'da Joanna Lopez isminde birinin kaybolduğuna dair herhangi bir kayıt bulunmadığına göre bu sadece iğrenç bir şakaydı. Çünkü bu olaydan tam 2 sene önce 1987'de yine bir Chicago kanalı olan WNGTV'de akşam saat 9 sularında bir korsan yayın yapılmıştı. Ana haber bülteninin spor haberleri izlenirken yayın bir anda kesiliyor ve ekranda bu kişi beliriyordu. Ne olduğuna anlam veremeyen teknik personel canlı yayın frekansının farklı bir televizyon vericisine aktararak durumdan kurtulabiliyor. Teori 5. İşlerin daha da karmaşık bir hale geldiği bu teoride bir grup internet araştırmacısı Joanna'nın fotoğrafını kullanarak bir takım dijital düzenlemeler yaparak fotoğrafı daha da temiz ve net bir hale getirdiler. Bir kullanıcı Joanna'nın yüzünün ayrıntılı bir iyileştirmesini oluşturarak bize muhtemelen nasıl göründüğüne dair çok daha doğru bir fikirle geldi. Bir tanışıklık hissetmiş olan başka bir kullanıcı Batı Chicago'daki bir lise yıllığında kayda değer bir keşif yaptı. Rachel Lopez adındaki eski bir öğrenci Joanna'ya çarpıcı bir benzerlik gösteriyordu. Bunun da ötesinde zaman çizelgeleri oluşturulduğunda Rachel Lopez 1988'de 1. sınıftaydı ve yayın da 1989'da yapılmıştı. Bazı kullanıcılar Rachel'ın ortadan kaybolduğunu ve böylece bir neden dolayısıyla Joanna adını kullandığını karar verdiği yönde bir teori ortaya attı. Ancak yıllıklara bakıldığında herhangi bir sorun gözükmüyordu ve Rachel 1988 ve 1991 yılları arasında lisedeki 4 yılının tamamında burada gözüküyordu. İnsanlar bu noktada Joanna'nın kimliği ve varoluşunu çözmek amacıyla girdiği bu yolda umutlarını iyiden iyiye kaybetmişlerdi. Ta ki bir başka internet kullanıcısının daha büyük bir keşfine kadar. Teori 6. Bir internet kullanıcısına göre Joanna Lopez 1989'da evden kaçan bir kızdı ve onunla telefonda görüşmüştü.
konuştuğu kişinin Joanna Lopez olabileceğini ve tekrardan iletişime geçeceklerine dair bir yazı yayınlamıştı. Çünkü aynı isimde ve aynı yılda iki farklı kişinin kaybolmuş olması pek olası bir durum gibi gözükmüyordu. Telefonda Joanna ile konuşan internet kullanıcısının edindiği bilgiye göre aslında Joanna Lopez evden birkaç günlüğüne kaçmış ve ailesi bu konu hususunda herhangi bir haber kanalıyla temasa geçmemiştir. Ve bu gizemi takip edenler için çok heyecan verici bir bekleyişti. Joanna Lopez bulunmuş olabilir miydi? Ne yazık ki bunu bilmiyoruz. Kayıp posterinin Joanna Lopez'e e-posta ile gönderilmesine rağmen Joanna'dan hiçbir zaman tekrardan arama olmadı ve telefonları da cevap vermedi. Bu durumda ya bu gerçekten kayıp olan Joanna'ydı ve geçmişteki bazı kötü anılarını konuşmak istemiyordu ya da bu gerçekten büyük bir tesadüftü ve bu alakası olmayan kadın tüm bu durumdan korkmuştu ve iletişime asla geçmedi. Acaba gerçekten aradığımız Joanna Lopez o muydu? Eğer değilse o zaman Joanna Lopez hala dışarıda bir yerlerde canlı ve iyi durumda mıydı? Burada son olarak verebileceğimiz bir teori de YouTube kullanıcısı tarafından ortaya atılmıştır. Bu teori kayıp ilanının kayıp çocuklarına dikkat çekmek için fazla imkanı olmayan, düşük gelirli bir aileden gelmiş olabileceği yönünde. O zamanlar pek çok insan kayboluyor ve medyada büyük bir vaka haline gelmiyordu. Aile polise bir ihbarda bulunmuştu ve muhtemelen yapabilecekleri tek şey buydu. Ve bir süre sonra aile aramaktan ya umudunu kesmişti ya da onu arayan kişi veya kişiler vefat etmişti. Büyük ihtimalle bu yüzden kayıtlara dahi Joanna Lopez'in ismi geçmemişti. Hayatınızda kalan son insanların da bu hayattan tamamen kopup gittiğini ve sizi arayan başka bir kişi olmadığı için yardım isteyemediğiniz bir anı düşünün. Bu acı durumun yaşanmış olduğu yüzlerce vaka tarihin kara sayfalarına yazılmıştır.